Sana ilginç bir şey söyleyeceğim. Şu anda aynı dünyaya bakıyoruz ama aslında aynı şeyi görmüyoruz. Bir baykuş gecenin içinde senin fark edemediğin ayrıntıları görebiliyor. Bir yarasa neredeyse hiç ışık olmadan yolunu bulabiliyor. Bir kelebek ise çiçeklerin bize tamamen görünmez olan desenlerini görüyor. Peki bunun nedeni ne? Dünya değişmiyor. Değişen onu algılayan gözler ve beynin. Gel şimdi aynı dünyaya 6 farklı canlının gözünden bakalım. Şimdi gece, yoğun bir ormanın içindesin. Ay ışığı ağaçların arasından güçlükle süzülüyor. Senin için etraf neredeyse tamamen karanlık. Birkaç metre ötesini bile seçemiyorsun. Ama şimdi aynı yere bir de baykuşun gözlerinden bakalım. Bir anda karanlık değişmiyor. Değişen senin gördüklerin oluyor. Az önce fark etmediğin dallar belirginleşiyor. Yaprakların arasındaki en küçük hareket bile dikkatini çekiyor. Derken yerde sessizce ilerleyen küçük bir fareyi fark ediyorsun. İşte baykuşun dünyası tam olarak böyle görünüyor. Çoğu insan baykuşların tamamen karanlıkta görebildiğini sanıyor. Ama aslında onlar da ışığa ihtiyaç duyuyor. Fark şu ki gözleri bizim görebildiğimiz çok az miktardaki ışığı bile çok daha verimli kullanabiliyor. Bu yüzden ay ışığının hatta yıldızların aydınlattığı gecelerde bile çevrelerini rahatlıkla görebiliyorlar. Senin karanlık olarak gördüğün bir orman, bir baykuş için hala ayrıntılarla dolu, hala hareket ediyor, hala yaşamla dolu. Ama doğada geceyi keşfetmenin tek yolu görmek değil. Çünkü bazı canlılar için ışık neredeyse hiçbir şey ifade etmiyor. Ama doğada geceyi keşfetmenin tek yolu görmek değil. Şimdi ışığı tamamen ortadan kaldıralım. Gerçekten hiçbir şey göremediğini düşün. Etrafında ne olduğunu bilmiyorsun. Önünde ne var, sağında ne var? Hiçbir fikrin yok. Senin için dünya tamamen karanlık. Ama şimdi aynı yere bir yarasının gözlerinden bakalım. Aslında o da karanlığı görmüyor. Onun yerine dinliyor. Çıkardığı çok yüksek frekanslı sesler mağaranın içinde yayılıyor. Bu sesler kayalara çarpıyor, ağaç dallarına çarpıyor. Hatta havada uçan küçücük bir böceğe bile çarpıyor. Sonra hepsi tekrar geri dönüyor. İşte o anda karanlığın içinden bir dünya oluşmaya başlıyor. Önündeki kaya, mağaranın duvarı, tavandan sarkan sarkıtlar ve hızla yön değiştiren küçücük bir böcek. Yarasanın beyni bütün bu yankıları birkaç salise içinde 3 boyutlu bir haritaya dönüştürüyor. Çoğu insan yarasaların kör olduğunu sanıyor. Ama bu doğru değil. Yarasalar görebilir. Sadece karanlıkta gözlerinden çok kulaklarına güvenirler. Ama doğada bunun da ötesine geçen canlılar var. Bazıları aynı anda iki farklı yöne bakabiliyor. Şimdi etrafına bak ama bu kez gözlerin birbirinden tamamen bağımsız hareket ediyor. Sağ gözün uzaklardaki bir dalı izliyor. Sol gözün ise yerdeki en küçük hareketi takip ediyor. İkisi de aynı anda farklı şeyler görüyor ve beynin bütün bu görüntüleri hiçbir karmaşa yaşamadan işleyebiliyor. İşte bir bukalemun dünyayı tam olarak böyle görüyor. Çoğu canlı iki gözünü aynı noktaya odaklar. Bukalemun ise gözlerini birbirinden bağımsız hareket ettirebilir. Bu sayede neredeyse etrafındaki her şeyi aynı anda takip eder. Bir taraftan yaklaşan bir tehlikeyi izlerken diğer taraftan avını aramaya devam eder. Ama avını gördüğü an her şey değişir. İki gözü de aynı hedefte buluşur. Mesafeyi neredeyse kusursuz bir doğrulukla hesaplar ve dilini bir göz kırpmasından bile kısa sürede fırlatır. Ama bu kalemunun en dikkat çekici özelliği bununla da bitmez. Çoğu insan sadece saklanmak için renk değiştirdiğini düşünür. Oysa renklerini iletişim kurmak, rakiplerini uyarmak ve vücut sıcaklığını düzenlemek için de kullanır. Yani renk değiştirmek. Onun sadece kamuflajı değildir, aynı zamanda sessizce konuşma şeklidir. Ama doğada bazı canlılar var ki onlar ışığın bizim hiç göremediğimiz bir yönünü algılıyor. Doğada bazı canlılar var ki onlar ışığın bizim hiç göremediğimiz bir yönünü algılıyor. Şimdi okyanusun derinliklerine inelim. Önünde büyük kayalıklar var. Etrafında mercanlar
ve kumun üzerinde duran bir ahtapot. Sen sıradan bir deniz tabanı görüyorsun ama ahtapot aynı yere baktığında bambaşka bir dünya görüyor. Çünkü o polarize ışığı algılayabiliyor. Bu insanların göremediği bir ışık bilgisi. Suyun içinde ışık sürekli kırılır, yön değiştirir, dağılır. Ahtapot ise bu değişimleri fark edebilir. Bu sayede çevresini daha farklı algılar. Avını bulurken, yönünü belirlerken ve tehlikeleri fark ederken bu özelliğinden yararlanır. Ama ilginç olan sadece gördükleri değildir. Bir anda derisinin rengi değişmeye başlar. Sonra deseni değişir. Hatta derisinin dokusu bile bulunduğu zemine benzemeye başlar. Birkaç saniye önce açıkça gördüğün ahtapot sanki gözlerinin önünde kaybolur. Ama görünmeyen ışık sadece okyanuslarda gizli değil. Bazı canlılar çiçeklerin bizim hiç göremediğimiz desenlerini de görebiliyor. Görünmeyen ışık sadece okyanuslarda gizli değil. Şimdi rengarenk bir çiçeğe bak. Sen güzel renkler görüyorsun. Bir kelebekse aynı çiçeğe baktığında bambaşka bir dünya görüyor. Çünkü onun gözleri bizim göremediğimiz ultraviyole ışığı da algılayabiliyor. Bu yüzden çiçekler kelebekler için tamamen farklı görünüyor. Bizim tek renk gibi gördüğümüz taç yapraklarının üzerinde onlara yol gösteren gizli desenler bulunuyor. Bu desenler adeta çiçeğin merkezini işaret eden bir harita gibi çalışıyor. Kelebek de nektarın bulunduğu yeri çok daha kolay bulabiliyor. Ama ilginç olan sadece çiçekler değil, bazı kelebeklerin kanatlarında da insanlar tarafından görülemeyen ultraviyole desenler bulunuyor. Yani iki kelebek yan yana durduğunda biz aynı kanatları görüyoruz. Onlar ise birbirlerine bambaşka sinyaller gönderiyor. Aynı çiçek, aynı kanatlar, aynı dünya ama tamamen farklı bir gerçeklik. Ve bu gizli dünya yalnızca böceklere ait değil. Kuzeyin bembeyaz karlarının üzerinde yaşayan bir memeli de bizim göremediğimiz ışığı kullanıyor. Kuzey kutbuna yakın bembeyaz bir ormanda olduğunu düşün. Gözünün alabildiği her yer karla kaplı. Ağaçlar, kayalar ve karın üzerinde uzanan sonsuz bir beyazlık. Senin için hepsi neredeyse aynı görünüyor. Ama aynı yere bir de rengeyiğinin gözlerinden bakalım. Bir anda o beyaz örtünün üzerinde yeni ayrıntılar belirmeye başlıyor. Karın üzerinde kalan izler, beslendiği likenler, hatta kurtların bıraktığı idrar izleri bile artık belirginleşiyor. Çünkü rengeyikleri bizim göremediğimiz ultraviyole ışığı algılayabiliyor. Bu özellik özellikle kış aylarında hayatta kalmalarına büyük avantaj sağlıyor. Bizim tek renk gördüğümüz bir manzara onlar için bilgiyle dolu bir haritaya dönüşüyor. Nerede yiyecek var, nerede tehlike var ve hangi yöne gitmeleri gerektiği. Hepsi bizim göremediğimiz ışığın içinde saklı. Aynı kar, aynı orman, aynı dünya. Ama tamamen farklı bir gerçeklik ve belki de en şaşırtıcı olan şey şu. Bu videoda gördüğün hiçbir hayvan farklı bir gezegende yaşamıyordu. Hepsi seninle aynı dünyaya bakıyordu. Seninle aynı gökyüzünün altında, aynı ışığın içinde, aynı dünyaya bakıyordu ama her biri o dünyanın bambaşka bir yüzünü görüyordu. Belki de gerçeklik, yani sandığımız kadar tek bir şey değildir. Belki de gördüğümüz dünya sadece gözlerimizin izin verdiği kadardır ve kim bilir bugün bile etrafımızda hiç fark etmediğimiz başka gerçeklikler vardır. Eğer hala buradaysan gerçekten merak edenlerdensin. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutma. Merak etmeye devam et. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.